Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün dünyanın en güzel pişisini yapacağız. Bunu lafta söylemiyorum, gerçekten öyle. Hamur bile yoğurmayacağız. Bakar mısınız? Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık sütümüzü şöyle birazcık yayvan olan bir kaseye alalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya ilave edebilirsiniz. Ekleyelim, kaşığımızda bir karıştıralım. 1 dakika tezgahta bekleyelim. Yani mayamız erisin. 1 dakika sonra şöyle bir karıştırıyorum. Yani hiç böyle pütür pütür maya olmasın. Pürüzsüz bir sütümüz var. 4 su bardağı unumuzu ekleyelim. Kaşığımızla şimdi hamuru toparlayalım. Sevgili arkadaşlarım, ben bu tarifi 34 yıllık, 35 yıllık tecrübemle kombinasyon yaparak çıkardım. İnanın ki ben bile hayatımda yaptığım en güzel pişiydi. Buradan bir daha söyleyeyim. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin videoyu ki tarifi aynı olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamuru yoğurmayacağız. Kaşıkla aynı benim gibi. Ben hiç kesmedim. Ne kadar karıştırdığımı görüyorsunuz. Böyle ezerek güzelce seri bir şekilde karıştırdım. Yaklaşık 1,5 dakika diyebilirim. Yani pürüzsüz olsun, birazcık da un kalmasın yeterli. Şimdi istediğimiz kıvama getirdik. Kaşığımızı kıyısını köşesini bir toparlayalım. Her zaman olduğu gibi büyük kurtarıcımız bir hamur kartıyla kaşığı temizliyorum ve hamur kartının yardımıyla da hamurumuzun kıyısını köşesini bir toparlayalım. Yani kaşıkla 1,5 dakikada karıştırdık, yoğurmadık, hamurumuz bu şekilde. Ortaya doğru toparlıyorum ve kenarlarına, şöyle tam kenar kısımlarına 1 veya 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekleyelim. Hani katlama işlemimiz kolay olsun diye 2 yemek kaşığı diyeyim ben. Sıvı yağ değil, sızma zeytinyağımızı döktük. Bir 15 dakika sonra ilk katlamamızı yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu katlama işlemleri bir mucizedir mutfakta. Mesela hamuru karıştırın, alın kenara. Yani zor bir şey değil. Siz gidin ütü yapın, mutfağı temizleyin, başka işinizi yapın. 15-20 dakika sonra gelin, böyle benim gibi bir katlayın, toparlayın. Tekrar kapağını kapatıp 15 dakika, 20 dakika daha bekletip tekrar katlayacağız. Yani 3 tur katlayacağız. Ben 15'er dakika arayla katladım. Bakın ne kadar muazzam bir şekilde kabarmıştı. Şimdi ikinci turumuzu katlıyoruz. Böyle biraz çekiştirerek. Siz izlerken 3 tur katlayacağız sevgili arkadaşlarım. Bunu atlamayın. 15'er dakikaya bir katladım ben. Siz 20 yapın, 25 yapın. Hiç fark etmez. Hani nasıl denk düşürürseniz. Ama ben zamanla yarıştığım için 15'er dakikada ikinci katladım ve bu 3. katlamamız. Artık görüyorsunuz hamurumuz böyle muhteşem bir hale almıştı. Onu da yine güzelce katlıyorum. Bakar mısınız esnekliğine ve güzelliğine? Bu arada en çok sorduğunuz hangi unu kullandığım. Ben her türlü unu kullanıyorum. Mesela bugünkü tarifimde yine normal, klasik, çok amaçlı bir undu. Öyle gidip özel çok pahalı unlar almıyorum. Onu da belirtmek isterim. Katladım. Kapağını kapatıyorum. Tekrar bir yarım saat mayalanmaya bırakalım. Siz bu aşamada buzdolabına alabilirsiniz. Yani bir gün önceden yapın. O aşamada buzdolabına alıp sabah devam edebilirsiniz. Ben 3. katlamadan sonra bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir hamur olabilir mi? Şahane bir hamurumuz var. 3 tur katladım. 30 dakika mayalandırdım ve hamurumuz tam istediğimiz kıvama geldi. Beze almaya başlıyorum. Az önceki konuya tekrar değinmek isterim. 3 tur katladıktan sonra akşamdan yapmanızı tavsiye ederim. Büyük kolaylıktır. 3 tur katlayıp buzdolabına alın. Sabah şimdiki olduğu gibi devam edin. Bu bezeleri büyük alıyorum çünkü pişilerimizi jumbo yapacağız. Büyük olacak şekilde bezeleri alırken bu şekilde katlayın. Yani ortaya doğru katlayın. Öyle gelişigüzel beze yapmayın. Katlamak o da büyük bir etken. Jumbo olacak şekilde aldım 5 tane bezemizi. Bir tane de küçük aldım. Hani şöyle düşündüm. Siz isterseniz ki küçük almak. Onun da nasıl piştiğini göstereceğim.
Onları da minik porsiyonluk alarak hazırladım. Bezelerimiz hazır. Üzerine şöyle bir havlu örtelim. Yeni bez aldığımız için 5-10 dakika kendine gelsin. Bu arada sevgili arkadaşlarım, yağı önceden ölçtüm. Ne kadar yağ çekmediğini görmeniz için. 400 milimin bir tık üstüydü. Yaklaşık 2 su bardağı yağı tavamıza alalım. Orta derecede ısıtmaya başlayalım. Yağımız ısınırken bezelerimiz de kenarda bir 5 dakika bekledi. Onu da şöyle çok az un serperek tezgaha sadece elimle basarak açıyorum. Bu da çok önemli bir faktör sevgili arkadaşlarım. Burada da oklava kullanmayın. Böyle parmağınızın ucuyla 15 santim olacak şekilde açıp şöyle tezgahtaki havlunun üzerine alın. Tekrar gösteriyorum. Sadece parmağımın ucuyla açıyorum. Zaten açarken lütfen dikkat edin. O baloncukların nasıl çıktığını görüyorsunuzdur. Şahane bir hamur, mükemmel bir pişi. Bütün hamurları aynı şekilde açtım ve kenardaki havluya dizdim. Bunu da çok yakın çekim yaptım ki o baloncukları görmeniz için. Yani bir tarif veriyorum sevgili arkadaşlarım. Dizi niyetine, belgesel niyetine izleyin. Lütfen yorum olarak yazın. Bu açıklamalarımın sizlere faydası oluyor mu? Bu da küçüğümüz, en küçüğü. Onu da küçük olacak şekilde açtım. Hemen ocağın kenarına bir telin üzerine mutfak havlusu seriyorum. Fazla yağı çekmesi için pişilerimizin. Yağımızı da şöyle bir tahta kaşıkla kontrol edelim. Kenarından çok yavaş cılız kabarcıklar çıkıyor olacak. Şimdi hemen detaylara geçiyorum. İlk açtığımız bezeyi yağa verelim. Bu arada dikkat edin, elim sürekli ocağın ısısında. Sevgili arkadaşlarım, kızgın yağ vermeyeceğiz. Orta derecede kızartacağız. Bu çok önemli. Orta dereceye verdim. Zaten şu anda hızlandırmış bir halde kamera. Daha sonra şöyle biraz kabardıktan sonra bir kaşıkla üzerine yağı bolca döküyoruz. Ta ki istediğimiz kabarıklığa gelinceye dek. Hemen yağa tekrar değiniyorum. Kızgın yağda kızartmıyoruz. Orta derecede kızartıyoruz. Baktınız ki yağınız çok kızmış, biraz altını kısın. Kısınca baktınız soğudu, hemen orta dereceye getirin. Bu pişileri yaparken biraz şöyle ocakla oynarsanız çok iyi olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kabarma olabilir mi? Yani siz yağı döktükçe puf puf kabaracak. Lütfen yaptığınızda bana yorum olarak bildirin. Çünkü ben kendim tarifi çekerken kendim de hayran kalarak çektim. Hemen şöyle altını bir kontrol ederek çok dikkatlice ve yavaşça çevirelim. Öyle pat diye de atmayın. Allah korusun, yağ sağa sola sıçrayabilir. Hem de pişinizin o kabaran yeri çöker. O yüzden zarif bir şekilde çevirelim. Diğer yüzü de kızardıktan sonra yine çok dikkatlice, çok sıkmadan yağını damlatıp kenarda hazırlamış olduğumuz havlunun üzerine alalım. Hemen bir tane daha pişiriyorum sevgili arkadaşlarım. Tavaya verin. Şöyle bekleyin. Orta dereceye verdik. Zaten fark ediyorsunuzdur, yağımız çok çılgınca kızarmıyor. Ve rengi bile değişmiyor yağımızın zaten. O yüzden pişiniz hem çok lezzetli oluyor hem de hiç yağ kokmuyor. Yine kaşıkla üzerine böyle dökerek kabartıyorum. Çok güzel. Çalışması çok zevkli. Siz kaşıkla döktükçe o kabarıyor ya. O da bir mutluluk veriyor insana. Çok çok güzel oluyor. İyice kabardıktan sonra tekrar çeviriyorum. Diğer yüzü de iyice kızardıktan sonra kenara alıyorum. Siz bunu isterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Yani ara katmanlarına peynir koyup gözleme gibi katlayın, o da olur. Hani peynirli biraz risklidir. Yağ akabilir. Çok iyi kapatmanız lazım. Ve bütün 5 tane jumbo pişilerimizi aynı şekilde yağ verdim. Kaşıkla üzerine yağ dökerek böyle şişirdim. Görüyorsunuz, hepsi aynı oldu. Sevgili arkadaşlarım, hepsi bu şekilde puf puf kabardı. Zerre kadar da yağ çekmiyor. Diğer yüzünü de kızartıp kenara aldım. Biliyorsunuz az önce bir de porsiyonluk beze almıştım. Arzu ederseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Onu da hemen gösteriyorum. Tabii ki o beze daha minik olduğu için bu bildiğimiz bir balon oldu. Tavaya verdim. Üzerine yağ döktükçe yüz yuvarlak bir balon pişi oldu.
İyice kabardıktan sonra bu pişimizi de ters çeviriyorum. Diğer yüzünü de güzelce kızartıyorum ve kenara alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, şahane bir görüntüsü var. Hamur yoğurmadık, yani hiç uğraşmadık. Katlayıp mayalandırıp şekil verdik. Oklava kullanmadık. Yağ çekmiyor. Malzemesi çok az. Daha ne olsun? Ve pişilerimizi hemen şöyle göstere göstere sunum için hazırlıyorum. Çok güzel oldu. Büyük pişilerimizin de servisi çok havalı oluyor. Bu da en küçük pişimiz. Şöyle size bir gösteriyorum. Yanına peynir, zeytin, işte ben avokado, domates doğradım sunum için. Ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere 2 su bardağı sütle yaptık. 2 su bardağı sıvı yağda kızarttık ama sadece 50-60 gramlık bir yağ kullanıldı. Hiç yağ çekmeyen, yumuşacık, anormal kabaran ve birçok püf noktasını da detaylı bir şekilde anlattığım pişi tarifi hazırladım. Bakar mısınız güzelliğe, yumuşaklığa, kabarıklığa? Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Lütfen deneyin. Bana da yorum olarak bildirin. İçindeki gözeneklerini görüyorsunuz. Bu da porsiyonluk yaptığımız. İsterseniz benim gibi jumbo yapın. İsterseniz böyle porsiyonluk yapın. Dinler misiniz? Bir balon gibi sanki böyle bir de hava çıkarıyor. Çünkü içi bomboş. 2 farklı büyüklükte yaptım. Porsiyonluk da pratik oluyor. Böldüğünüzde hani içine peynir, zeytin, sandviç yapabilirsiniz. Ama büyük boylarda servis ederken ayrı bir güzelliği oluyor. Sevgili arkadaşlarım, ben tarifimi o kadar severek hazırladım ki 2 doku testi bana yetmedi. Bir de panoramik çekmek istedim. Bu arada elimi de gösteriyorum ki hiç yağ olmadığını bilin diye. Aslında bu tarz pişilerde bilirsiniz eliniz bir yağlanır. Ben onun da garantisini veriyorum. Elinize bile yağ değmeyecek. Şahane bir tarif. Lütfen deneyin. Biliyorsunuz az önce belirttiğim gibi 400 milimin bir tık üstü, 1 milim üstü yağ ile başladım. Onu da kamerayla çektim, size gösterdim. Şimdi tarifim bitti. Kalan yağı yine boşaltıyorum. Dikkatli bakın lütfen. Daha yakın çekimden göstereceğim. Ortalama şöyle 60 gram kadar sıvı yağ kullanmış olduk. Bunun bir kısmı tavada kaldı, bir kısmı peçetenin üzerinde kaldı. Hamurun içine de yağ eklemedik. Yani herhalde 35-40 gramlık bir yağ ile tarifimizi hazırlamış olduk. Çok da hafif bir pişi. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.